29 Eylül 1982 sabahı, Chicago banliyölerinde yaşayan 12 yaşındaki Mary Kellerman, hafif bir soğuk algınlığı ve boğaz ağrısıyla uyandı. Anne ve babası, ona hepimizin ecza dolabında rahatlıkla bulunabilecek, dönemin en çok satan, en güvenilen ağrı kesicilerinden birini verdiler. Küçük kız kapsülü yuttu. Sadece birkaç saat sonra banyoda, cansız bedeni yere yığılmış halde bulundu. Aynı günün ilerleyen saatlerinde 27 yaşındaki bir posta çalışanı ve ardından onun yasını tutmak için evinde toplanıp aynı ilaçtan içen iki akrabası daha arka arkaya aynı karanlık kaderi paylaştı. Katil sokaklarda gölgelerin arasına saklanan, eli silahlı bir psikopat değildi. Katil, o insanların kendi elleriyle mahalledeki sıradan bir marketten seçip aldıkları, fabrikadan yeni çıkmış gibi kusursuz görünen o masum ağrı kesici şişesinin tam içindeydi. Kimliği belirsiz bir hayalet, market raflarındaki ilaç şişelerini açmış, kapsüllerin içindeki tozu boşaltmış ve yerine ölümcül dozda potasyum siyanür doldurarak şişeleri hiçbir iz bırakmadan o raflara geri bırakmıştı. Baş ağrınızı geçirmek için dolabınıza uzandığınızı, ancak o kapağı açtığınızda farkında olmadan kendi ellerinizle Rus ruleti oynadığınızı hayal edin. Sıradan bir çarşamba günü başlayan bu kabus, sadece masum insanların hayatını rastgele çalmakla kalmayacak, o dönem milyarlarca dolar değerindeki bir dünya devini, yok oluşun ve bir gecede batan şirketler çöplüğünün eşiğine getirecekti. İzleyeceğiniz bu olay, faili bugüne dek asla bulunamayan kusursuz bir cinayet zincirinin hikayesi değil. Bu, sadece birkaç miligramlık zehrin, modern dünyanın ürün sorumluluğu kavramını nasıl temelden sarstığının, sigorta poliçelerindeki ince yazılı maddelerin sınırlarının nasıl kanla yeniden çizildiğinin hikayesi. Bugün marketten aldığınız bir şişe suyun veya ilacın kapağındaki o küçük emniyet bandının oraya konulması için masaya sürülen o korkunç bedelin anatomisi. O Eylül sabahı, Mary Kellerman'ın ölümünün üzerinden henüz birkaç saat geçmişti ki, Chicago'nun başka bir semtinde 27 yaşındaki posta çalışanı Adam Janis, şiddetli göğüs ağrısıyla yere yığıldı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Ailesi yıkılmıştı. Aynı günün akşamı, Adam'ın yasını tutmak için evinde toplanan kardeşi Stanley ve yengesi Teresa, yaşadıkları bu korkunç stresin getirdiği baş ağrısını dindirmek için mutfak tezgahında duran ağrı kesici şişesine uzandılar. İkisi de aynı gün o evin zemininde son nefeslerini verdiler. Sadece 24 saat içinde her şeyden habersiz 7 kişi, hiçbir kronik rahatsızlıkları olmamasına rağmen aniden ve açıklanamaz bir şekilde ölmüştü. Şehirde bir virüs mü yayılıyordu? Sulara zehir mi karışmıştı? İki itfaiye görevlisinin telsiz konuşmaları sırasında tesadüfen fark ettiği o küçük ama ölümcül detay olmasaydı, belki de ölü sayısı binleri bulacaktı. Kurbanların hepsinin evinde aynı markaya ait, aynı üretim partisinden çıkmış Extra Strength Tylenol kapsülleri bulunmuştu. Polis, şişeleri laboratuvara gönderdiğinde karşılaştığı manzara kan dondurucuydu. Kapsüllerin içindeki ağrı kesici toz boşaltılmış, yerine sadece 50 miligramı bile bir yetişkini dakikalar içinde öldürmeye yetecek olan potasyum siyanür doldurulmuştu. Üstelik katil işini şansa bırakmamış, bazı kapsüllere ölümcül dozun tam 10 katını enjekte etmişti. Kapsül midede eridiği an kurtuluş imkansızdı. Fakat asıl dehşet, polis bu zehirli kapsüllerin izini sürdüğünde ortaya çıkacaktı. Lütfen buraya çok dikkat edin. Zira hikayenin yön değiştirdiği yer tam da burası. Zehirli şişeler tek bir fabrikadan, tek bir üretim bandından çıkmamıştı. Hatta farklı eyaletlerde üretilmişlerdi. Bu durum tek bir anlama geliyordu. Sorun fabrikada değildi. Zeki ve acımasız bir katil, eczaneleri, süpermarketleri ve bakkalları tek tek dolaşmış, raflardaki şişeleri usulca almış, evinde zehri kapsüllere yerleştirmiş ve hiçbir ambalaj hasarı bırakmadan onları raflara geri dizmişti. Hedef belirli biri değildi. Hedef, rafa uzanan herhangi bir eldi. Haberler duyulduğunda Amerika'da hayat durdu. O dönem ağrı kesici pazarının %37'sine tek başına hakim olan Johnson & Johnson şirketinin alt markası McNeil, bir gecede ülkenin bir numaralı halk düşmanı ilan edilmek üzereydi. Şirketin genel merkezinde telefonlar kilitlenmiş, hisse senetleri serbest düşüşe geçmişti. İşte tam bu noktada modern iş dünyasının ve sigorta sektörünün kurallarını baştan yazacak o tarihi yol ayrımına geliyoruz.
Şirketin CEO'su James Burke'ün önünde o an muhtemelen uykularını kaçıran, soğuk terler dökmesine neden olan hukuki ve finansal bir kabus vardı. 1980'lerin ürün sorumluluk sigortası kurallarına göre bir şirket sadece fabrikadaki üretim hatalarından sorumluydu. Eğer ürününüz kusurluysa ve birine zarar verirse sigorta devreye girer ve tazminatı öderdi. Ancak Tylenol vakasında Johnson & Johnson teknik olarak masumdu. Zehir fabrikada değil, şirket ürünü teslim ettikten kilometrelerce uzakta, perakende satış noktasında üçüncü bir şahıs tarafından eklenmişti. Hukuk departmanı ve şirketin devasa sigorta şirketlerinin avukatları muhtemelen Burke'ün kulağına şu fısıltılarla geliyorlardı. Sorumluluğu reddet. Biz kimseyi zehirlemedik. Bu bir terör eylemi. Olayın sorumlusu market güvenliğini sağlayamayanlardır. Eğer ürünleri toplatırsak suçu kabul etmiş oluruz ve milyarlarca dolarlık tazminat davalarıyla şirket batar. Mantıklı olan hukukun arkasına saklanmak, sigorta poliçelerindeki ince detayları kullanıp sorumluluktan sıyrılmaktı. Ancak James Burke muhtemelen o an sadece bilançolara değil, toplumun gözündeki güvenin ne kadar kırılgan olduğuna bakıyordu. Bir şirket, ürettiği ürün hastasının midesine inene kadar ondan sorumludur ilkesine sarıldı ve iş dünyasını şoke eden o kararı verdi. Burke, sadece Chicago'daki değil, tüm Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, evet yanlış duymadınız, tüm ülkedeki 31 milyon şişe Tylenol'ün derhal toplatılmasını ve imha edilmesini emretti. Bunun şirkete faturası o günün parasıyla tam 100 milyon dolardı. Bu rakamı biraz somutlaştıralım. 1982'nin 100 milyon doları, bugünün enflasyonuyla yaklaşık 350 milyon dolardan daha fazla bir değere denk geliyor. O dönem orta ölçekli bir ülkenin yıllık sağlık bütçesini bir haftada tek kalemde çöpe atmak demekti bu. Sigorta şirketleri, markanın bu gönüllü geri çağırma eylemini poliçe kapsamında değerlendirmemek için direnecekti. Şirket, devasa bir hasar faturasını tek başına omuzluyordu. Ancak bu görünüşte intihar olan hamle, risk yönetiminin en büyük satranç hamlesine dönüşecekti. Johnson & Johnson, halka açıkça şunu söyledi: "Sizi koruyamadığımız için özür dileriz. Maliyeti ne olursa olsun, güvenliğiniz bizim kârımızdan önemlidir." Ve ardından, bugün hepimizin hayatını sessizce koruyan o devrim geldi. Krizi fırsata çeviren şirket mühendisleri sadece 6 hafta içinde yeni bir ambalaj tasarladı. Kapağın üzerine sıkıca yapıştırılan plastik bir şerit, kapağın altında alüminyum bir folyo mühür ve açılması daha zor kutular. Yani bugün aldığınız her şişe suda, her ilaç kutusunda, her ketçap şişesinde kırmak veya aşmak zorunda kaldığınız o emniyet bandı. Bu basit folyo parçası küresel sigorta piyasasında bir deprem etkisi yarattı. Tylenol vakasından sonra sigorta şirketleri poliçelerini baştan aşağı değiştirdi. Artık ürün sorumluluk sigortası yaparken tek şartları üretim kalitesi değildi. Eksperler fabrikalara gidip şunu sormaya başladılar: "Dışarıdan müdahaleye karşı emniyet bandınız var mı? Yoksa sizi sigortalamıyoruz." Bir seri katilin başlattığı kaos, milyarlarca dolarlık bir inovasyona, sigorta sektörünün sabotaj riskini poliçelere dahil etmesine ve insanlık tarihinin en güvenli alışveriş standartlarının doğmasına neden olmuştu. Ama hikayenin en ürpertici kısmı bu değildi. Evet, tarihin en büyük ürün toplatma operasyonu yapılmış. Milyarlarca dolarlık endüstriler ambalaj devrimine zorlanmış ve ürün sorumluluk sigortası konsepti sonsuza dek değişmişti. Ama tüm bu devasa şirket kararları, o devrim niteliğindeki emniyet bantları ve risk yönetimi destanları, hikayenin merkezindeki o karanlık boşluğu asla dolduramadı. O boşluk, katilin ta kendisiydi. Olayı aydınlatmak için FBI, yerel polis ve eyalet dedektiflerinden oluşan yüzlerce kişilik devasa bir görev gücü kuruldu. 20 binden fazla sayfalık rapor tutuldu. 10 binlerce ipucu değerlendirildi. "Eğer 1 milyon dolar vermezseniz zehirlemelere devam ederim," diyen James Lewis adında bir adam yakalandı. Adam şantajdan hüküm giydi giymesine ama o mektubu sadece krizden faydalanmak için yazdığı, cinayetlerle fiziksel bir bağ olmadığı ortaya çıktı. Gerçek katil, 12 yaşındaki Mary'i, yeni evli çiftleri, sıradan işçileri acımasızca ölüme yollayan o hayalet, geride tek bir parmak izi, tek bir saç teli bile bırakmadan gölgelerin arasına karıştı. Bugün 1982 Chicago Tylenol cinayetleri hala Amerikan tarihinin en karanlık, çözülememiş soğuk dosyalarından biri olarak tozlu raflarda duruyor.
Meslek hayatım boyunca poliçelerin, risklerin ve hasar raporlarının soğuk dünyasında gördüğüm en çarpıcı gerçek şudur. Bizler, kusursuz sandığımız devasa sistemlerin içinde aslında ne kadar kırılgan olduğumuzu unutmaya meyilliyizdir. Modern toplumun en büyük ve görünmez para birimi, para değil, güvendir. Evlerimize çelik kapılar taktırır, son teknoloji alarm sistemleri kurarız. Ancak hiç tanımadığımız, yüzünü bile görmediğimiz insanların bir fabrikada ürettiği, yine hiç tanımadığımız insanların taşıdığı ve raflara dizdiği bir ürünü alıp gözümüzü kırpmadan midemize indiririz. İşte 1982'deki o meçhul katil sadece 7 masum insanı öldürmedi. O gün hepimizin bilinçaltındaki o körü körüne güven sözleşmesini de yırttı attı. Bugün bir market rafından aldığınız su şişesinin kapağını çevirirken duyduğunuz o ince plastik kırılma sesi var ya, o çıt sesi sadece fiziksel bir mühür değil, insan doğasının karanlık tarafına karşı üretilmiş psikolojik bir sigortadır. Kötülüğün sıradanlığına karşı cebimizde taşıdığımız o incecik plastik kalkanımızdır. Peki siz o plastik kapağı kırarken hiç bunu düşünmüş müydünüz? Veya evinizdeki ilaç dolabına baktığınızda o ambalajların aslında bir seri katilin mirası olduğunu bilmek size ne hissettiriyor? O kapağın altındaki karanlığa dair düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda benimle paylaşın. Yorumlarınızı tek tek okuyup cevap vereceğim. Eğer sislerin ardında kalmış bu gerçek hikayeler, sigorta dünyasının ve kurumsal devlerin ardındaki görünmeyen satranç oyunları ilginizi çekiyorsa, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Zira daha konuşacağımız çok dosya, aralayacağımız çok karanlık perde var. Güvende kalın. Hoşça kalın.